Selamlar herkese, kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu güzel buket sizlere gelsin. Bu videomda görmüş olduğunuz malum çok popüler olan bu güzel modelin yapımını anlatıyorum. Ben sizlere farklı desenlerini de yine anlatacağım için küçük bir parça halinde anlatacağım. Ama tüm detaylara hakim olacaksınız. Bu nedenle isterseniz benim yaptığım gibi bardak altlığı veya supla, ister şal ister battaniye örebilirsiniz. Şöyle açalım modelimizi. Çok güzel bir model oldu. Siz de yorum kısmına lütfen görüşlerinizi yazın. Ben bu şekilde küçük bir parça hazırladım ama diğer modelleri nasıl yapabilirsiniz detaylı bir şekilde anlatmak istiyorum. Ben orta kalınlıkta pamuklu bir iplik kullandım. Tığ numaram 3. Tek kat kullandım. Supla, bardak altlığı ve şalda tek kat kullanabilirsiniz. Battaniyede dilerseniz 2 kat kullanabilirsiniz. Örgümüzün bu orta kısmını büyüterek dilediğiniz modeli uygulayabilirsiniz. Oldukça pratik, kolay bir yapımı var. İlk önce orta kısmı yapıyoruz. Sonrasında yaprak sırası, ardından güllerin yapımına geçiyoruz. Bardak altlığı için şöyle ölçüsüne bakalım. Ben 14 santim kadar örmüşüm. Video içerisinde de detaylı bir şekilde bu kısmın ölçüsünü verip sonra yaprak kısmına geçiyorum. Yine sizin isteğinize, arzunuza kalmış. Daha büyük veya daha da küçük de yapabilirsiniz. Supla için de kullandığınız servis tabağını ölçü alabilirsiniz. Tabii ondan bir 4-5 santim fazla örerek suplanızı da oluşturabilirsiniz. Veya dilediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Ardından yaprak ve çiçeklerin kısmına geçebilirsiniz. Şalda da yine aynı şekilde bu orta kısmı büyütüyoruz. Sonrasında kenar kısmına geçiyoruz. Battaniyede dediğim gibi 2 kat iplik kullanarak daha kalın bir örgü elde edebiliriz. Sonrasında kenar kısma geçebiliriz. Battaniye ve şalda bu kısmı daha büyük yapabiliriz. Çünkü buranın ebatı büyüyeceği için bunlar böyle küçük kalabilir. Eğer böyle zarif minik istiyorsanız bu şekilde yapın. Eğer büyük dursun istiyorsanız şimdi anlatacağım şekilde yaprak kısmını yapabilirsiniz. Yaprak kısmını şöyle buradaki aralıklarımız şöyle göstereyim daha anlaşılır olur. 2 sık iğne arasında üçüncüye yapmışız buradaki çiçeği ve yaprak kısmını. Siz 2 değil de 3 sık iğne sonrasında dördüncüye yaprağa çalışabilirsiniz veya 5. sık iğneye. Yaprak kısmında biz 5 zincir üzerinde yaprağın kurulumunu yaptık ve bir sıra atlayarak bir alt sıraya sabitledik. Siz 7 zincir çekerek bir aşağıdaki yani ikinci sıraya inerek bu kısma yaprağı sabitleyebilirsiniz. Sonrasında bir yarım trabzan, 6 tane ikili trabzan yaparak yaprağı tamamlayabilirsiniz. Yine bu kısımdan da döndüğümüzde bir alt sıraya sabitleyip yaprağı tamamlayabilirsiniz. Gül kısmına gelince biz 24 zincir üzerinden güllerimizi oluşturduk. 30 veya 40 zincir üzerinden büyüklüğünü ayarlayabilirsiniz. Bir deneme yapın. Sonrasında hoşunuza gittiği boyutta güllerinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde battaniye ve şalda bu kısmı büyütebilirsiniz. Birkaç model anlattıktan sonra tekli büyük çiçek yapımlarını da göstereceğim sizlere. Onları da bir video içerisinde anlatacağım. Dilerseniz battaniye ve şallarda o çiçekleri kullanabilirsiniz. Ölçülere gelecek olursak da şal için yapacağınız veya kendinize örüyorsanız üzerinize tutarak bu kısmı büyüterek ölçerek yapmanız daha doğru olur. Çünkü kişiden kişiye beden farkı olacaktır. Bu kısmı dilediğiniz kadar büyüttükten sonra kenar kısmına geçebilirsiniz. Battaniye ölçülerinde de
Eğer bir bebek battaniyesi kadar öreceksek 90 santim veya 100 santim bu kısmın ölçüsü yeterli gelecektir. Kısaca modelimizi bu şekilde uygulayabiliriz arkadaşlar. Şimdi detaylı anlatıma geçelim. Modelde kullandığım ip Alize Cotton Gold. Tığ numaram 3. Farklı bir marka kullanacaklar için de orta kalınlıkta bir ip olması yeterli. Şöyle bir zincir çekerek modelimize başlayalım. Sabitledik. Ardından 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Bir doladım. İlk zincir yuvasının içerisine 12 tane ikili trabzan yapıyorum. ...12 tane ikili trabzan yaptım. Başta zincir çekerek başlamıştık. Bu zincirin hemen sonuncusuna bu şekilde batıyorum ve kaydırma yöntemiyle bu kısmı ilk sırayı tamamlamış oldum. İkinci sıramıza geçiyoruz. 3 zincir çektim. Şöyle bakın, ilk trabzanımızın yuvasına batıyoruz. Şöyle bakın, şu kısım. Trabzanımı ördüm. Ardından bu ilk trabzanın şöyle sağından tığımı geçiriyorum ve solundan çıkıyorum. İpimi aldım. Bir trabzan ördüm. Bir doluyorum. Sıradaki trabzana geçiyorum. İlk önce buradaki tepe kısmındaki yuvaya batıyorum ve bir trabzan yapıyorum. Sonrasında trabzanın sağından tığımı geçirip solundan çıkıyorum. İlmeğimi alıp trabzanımı örüyorum. Sıradaki trabzana geçiyorum. Bir doladım. Trabzanın tepesine battım. Tepesindeki yuvaya bir trabzan yaptım. Ardından tepesine batmış olduğum bu trabzanın sağından tığımı geçirip solundan çıkıyorum. İlmeğimi alıp trabzanımı ördüm. Bu şekilde devam ediyoruz bu sırada. İlk önce tepesindeki yuvaya batıyoruz trabzanın. Ardından bu şekilde ilmeğimizi alıp trabzan örüyoruz. Evet, sıranın sonuna geldik. Şimdi bu kısmı birleştiriyoruz. 3 zincir çekmiştik. Hemen dibindeki yuvaya batıyorum ve kaydırarak birleştirmiş oldum. 3. sıraya geçiyoruz. Yine 3 tane zincir çekerek başlıyorum. Ardından bir doluyorum. Bu yuvayı atlıyoruz. Şöyle trabzanın tepesindeki yuvaya batıyorum. Bir tane trabzan yaptım. Ardından bu bir önceki çalıştığımız trabzanın üzerine yapmış olduğumuz trabzana aynı işlemi uyguluyoruz.
Şöyle bakın. Yine sağından tığımı geçirip solundan çıktım. İlmeğimi aldım ve ördüm. Bir doladım. Sıradaki yuvaya bir tane trabzan yaptım ve buradaki trabzanıma geçtim. İlk önce tepesine bir tane trabzan yapıyorum. Ardından bu işlemi tekrarlıyorum. Her zaman bu trabzan üzerinden aynı işlemi tekrarlayarak buradaki direklerimizi oluşturuyoruz. Evet, sıradaki yuvaya bir trabzan yaptım ve yine bu kısma geçtim. Şimdi buradaki artırmamız bu tepesindeki yuvaya batarak oluşuyor. Şöyle artırmamızı her zaman tepesindeki yuvaya bir trabzan yaparak artırıyoruz. Sonrasında trabzanımızı ördük. Bu şekilde devam edelim. Sıranın sonuna geldim. Şöyle bir bakın. Bu kısımdayım. Artık buradaki hemen bu direkleri yaptığımız trabzanın dibindeki yuvaya burada batmıyoruz sıra sonunda. Çünkü çekmiş olduğumuz bu zincirle beraber ilk trabzanımız var burada. Bunu da bir trabzan olarak sayıyoruz. Şöyle hemen burada zincirin tepe kısmına batıyorum ve kaydırma yöntemiyle sırayı tamamlamış oluyorum. Her zaman sıra başında bu çekmiş olduğumuz 3 zinciri bir trabzan sayıyoruz. Şöyle bir bakalım. İlk modeli kurduğumuz sırada trabzanın tepesine bir tane, ardından sağından gelip solundan çıkarak bir tane de bu şekilde trabzan örmüştük. Her iki direğin arasında bir trabzan arttı. Model kurulumundan sonraki ikinci sırada ise yine hemen buradaki trabzanı yaptık. Dibindeki yuvaya bir trabzan yaptık. Sonrasında tepesindekine bir, ardından bu şekilde yanından girerek bir trabzan yaptık. İkinci modelin sırasında 2 tane trabzan arttı. Şimdi öreceğimiz sırada da 3 olacak. Bir sonrakinde 4. Bu şekilde artırım sağlanacak. 3 zincir çektim. Zincirin dibindeki yuvaya değil de buradaki trabzanın tepesine bir tane trabzan yapıyorum. Sonrasında çizgi şeklinde oluşan trabzana geçiyorum. İlk önce tepesine bir trabzan yaptım. Sonra da yine bu şekilde yandan girerek trabzanımı ördüm. Bakıyoruz. 1, 2, 3. 3 tane yuva oluştu. 3 trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3. Ardından yine aynı trabzana yandan batarak trabzanımı ördüm. Tekrar bakıyorum. 1, 2, 3. 3 trabzan örüyorum. Yine bu trabzanın yanından batarak trabzanımı ördüm. Şimdi yine aynı şekilde 1, 2, 3 yuva, 3 trabzan örüyorum. Buradaki
Trabzanımı da yine yanından batarak ilmeğimi aldım ve trabzanımı ördüm. Bu şekilde devam edelim. Sıranın sonuna geldim. Son olarak 3 trabzan yapmıştım. Bu trabzanın da yanından batarak trabzanımı ördüm. 3 zincirin hemen dibindeki yuvaya batıyorum. Şöyle kaydırma yöntemiyle birleştirdim. Bu başlangıç haricinde model yaptığımız sıradan itibaren 3. sıramızda tamamlanmış olduğu 4.'ye geçiyoruz. Yine 3 zincir çektim. Bu dibindeki yuvayı atlıyorum. Yanındaki yuvaya battım. Bir trabzan ve burada trabzanımın tepesindeki yuvaya batıyorum. Sonrasında da bu trabzanın yanından batarak trabzanımı ördüm. Şimdi bakalım 1, 2, 3, 4 tane yuva var bu sırada. 1, 2, 3 ve 4. 4 trabzan ördüm. Zaten 4. de buradaki trabzanımızın tepesindeki yuva oluyor. Yine aynı şekilde bu trabzanımı örüyorum. Sonrasında yine 1, 2, 3, 4. 4 trabzan örüyorum. Her sırada bir trabzan artıyor. 4. trabzanı yine yandan batarak ördüm. Arkadaşlar bu şekilde modelimizi büyütüyoruz. Sadece dikkat etmemiz gereken püf noktası zincir çektiğimiz ve sabitleme yaptığımız bu yuvayı atlıyoruz. Hemen yanındaki zinciri çektikten sonra yanındaki yuvaya batarak trabzanımızı oluşturuyoruz. Bu şekilde bu kısmı örüyoruz. Eğer dibindeki bu yuvaya batarsak fazladan bir trabzan daha örmüş oluruz. Modelimiz bozulur. Buradaki kısımda ise ilk önce zaten bu trabzanın tepesindeki yuvaya, ardından trabzanın yanından batarak örüyoruz. Bu kısma dikkat edelim. Bu şekilde modelimizi dilediğimiz kadar büyütebiliriz. Bu kısmı tamamlamış oldum. Birlikte sayalım. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra ördüm. Son ördüğüm sırada her iki çizginin arasında 6 trabzanım var. Ölçülerine de bakalım. 13 santim kadar örmüşüm. Bir bardak altlığı için yeterli boyutta. Siz supla örmek istiyorsanız tabii daha da büyütebilirsiniz. İlk önce bir sabitleme yapıyorum. Sonrasında şöyle şu kısımdan başlayalım. Burada da bir zincir çekiyorum. Bu kısmı sıkıladım. Ardından 3 zincir çekiyorum. 2 yuva atlıyorum. 3. yuvaya bir sık iğne. 3 zincir, 1, 2 yuva atlıyorum. 3.'ye bir sık iğne. 3 zincir, 3. yuvaya bir sık iğne. Devam edelim. Sıranın sonuna geldim. Şöyle başlangıçta yapmış olduğumuz sık iğnenin yuvasına battım. Bu kısmı tamamladım. İkinci sıraya geçiyoruz. Bu kısımdaki her yuvaya şöyle 1, 2 sık iğne yaptık. Üçüncüyü de buradaki sık iğnenin yuvasına batarak yapıyoruz. 1,
2 sık iğne yuva içerisine, bir de buradaki sık iğnenin yuvasına batıyoruz. Sıramın sonuna geldim. Son olarak yuva içerisine 2 tane sık iğne yaptım. İlk yapmış olduğum sık iğnenin yuvasına batıyorum ve kaydırma yöntemiyle sırayı tamamlamış oldum. Eğer siz sık örüyorsanız bu yuva içerisine 3'er sık iğne de yapabilirsiniz ki kenarlar kasmasın. Buna dikkat edelim. Yaprak sırasına geçiyoruz. Bunun için de 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Şöyle hemen buradaki sık iğnenin yanında olan sık iğneyi hizalıyorum ve trabzanı hemen bu trabzanı battığımız yuvaya batıyoruz ve yan kısmından çıkıyoruz. Şöyle bakın. Buraya zincirimi sık iğne ile sabitliyorum. Ardından örgümü çevirdim. Hemen doladım. Zincir çekmeden bir tane yarım trabzan yapıyorum. Sonrasında ikili trabzana geçiyorum. 1, 2, 3, 4. 4 tane ikili trabzan yaptım ve hemen dönüyorum. Geriye batarak yandaki sık iğnenin yuvasına kaydırarak bu şekilde birleştirdim. Tekrar 5 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Buradaki sık iğnenin altındaki trabzanı hizalıyorum. Bu trabzanı battığım yuvaya batacağım. Şöyle alıyorum ilmeğimi. Hizaladım. Trabzanı battığım yuvaya batıyorum. Yan tarafından çıktım. Buraya da bu kısmı sabitledim. Sonra hemen doluyorum. İlk önce bir yarım trabzan yapıyorum. Sonrasında 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Dört trabzan yaptım. Örgümü alıyorum ve başlangıç noktamdaki sık iğnenin yuvasına batarak yaprak kısmı tamamlamış oluyorum. Diğer yapraklara geçiyoruz. Öncesinde 1, 2, 3. sık iğneye kadar kaydırma yöntemiyle devam edeceğiz. Şöyle her sık iğnenin yuvasına batıyorum. İlmeğimi arkadan aldım ve tığdaki ilmekten geçirdim. Aldım, tığdaki ilmekten geçirdim. Bu şekilde devam ediyorum. Burada da elinizi çok sıkı tutmayın ki kasmasın. Evet, 3. sık iğne kısmına geldim. Bir kez daha göstermek istiyorum iyice anlaşılır olsun diye. 5 zincir çekiyorum. Bir sonraki sık iğnenin altından hizalıyorum. Bu kısma battım. Trabzanı yaptığım kısma yan tarafından çıktım. Sık iğne ile sabitledim. Bir doladım. Başlangıçta bir tane yarım trabzan yapıyorum. Ardından 4 tane ikili trabzan. Tamamladım. Yandaki sık iğnenin yuvasına batıyorum. Kaydırma yöntemiyle sabitledim. Tekrar bir 5 zincir. Örgümü geriye çeviriyorum. Bir önceki
sık iğneyi hizalıyorum ve altındaki trabzanı şöyle onun yuvasına battım ve yan tarafından çıkıyorum ve bu kısma sık iğne yaptım, sabitledim, doladım. Bir yarım trabzan ve 4 trabzan yapıyorum. Şöyle sola doğru çevirdim örgümü. Şöyle ilk yaptığımız sık iğnenin yuvasına batıp kaydırarak sabitledim. Üçüncü sık iğneye kadar kaydırarak geliyoruz. Sonrasında yapraklarımızı tekrarlıyoruz. Son yaprağı da tamamladım. Şimdi buraya kadar kaydırma işlemini yaparak geliyorum. Ve bu şekilde sırayı tamamlamış oluyorum. Bir dibine battım. Şöyle 2 zincir çekip sıkıladım. İpimi kesiyorum. Yaprak kısmı da tamamlandı. Şimdi güllerin yapımına geçiyoruz. Böyle ilk önce tığıma bir sabitleme yapacağım. Buradaki ipimizi biraz uzun tutalım. Şöyle sabitlememi yaptım. Bu her iki yaprağın orta kısmına batıyorum bu şekilde. Bir sık iğne ile sabitledim. Sonrasında 24 zincir çekiyorum. Zincir çektim. Buna ek 2 zincir daha çektim. Doluyorum. 24. zincirin yuvasına bir tane yarım trabzan yaptım. Şöyle başlangıç olarak. Sonrasında ikili trabzan yaparak devam ediyoruz. 1 2 3 4. trabzanda doladık. Yuvaya, zincirin yuvasına battık. İlmeğimizi aldık. Bu kısmı gördüğünüz gibi hafif zaten katlandı. Şöyle en uçtaki zincirin yuvasına batıyorum. Buradan bir ilmek aldım. Tığdaki ilk ilmekten geçirdim. Ve burada bir gördüğünüz gibi katlama yaptık. Ardından trabzanımı normal bir şekilde ördüm. Örgüme devam ediyorum. Sıradaki zincir yuvasından. 1 2 3 dördüncüyü battım, ilmeğimi aldım. Şöyle hafif, çok sıkı veya çok gevşek olmadan şöyle yuvarlıyorum. Burada hemen bu kısma gördüğünüz gibi tek tek battığımız zincirlerin yuvaları görünüyor. Burası denk geldi. Şöyle bu yuvaya batıyorum. İlmeğimi alıyorum. Tığdaki ilk ilmekten kaydırma yöntemiyle geçirdim ve trabzanımı ördüm. Devam ediyorum. 1 2 3 dördüncüde bu işlemi yapıyoruz. Dördüncü yuvaya battım, ilmeği aldım, tığımda tuttum. Hafif yuvarladım. Şöyle şu kısım denk geliyor. Bakın. Buradaki yuvaya batıyorum. İlmeği aldım. Tığımdaki ilk ilmekten kaydırarak şöyle bakın geçiriyorum. Sonrasında trabzanımı örüyorum. 3 trabzanda bir bu işlemi tekrarlıyoruz.
Dördüncü trabzanım. Yuvarladım. Bu kısım denk geliyor. Battım. İlmeğimi aldım. Tığımdaki ilk ilmekten geçirdim. Bir, iki, üç. Dördüncüye battım. İlmeğimi aldım. Gülümü yuvarladım. İlmeğimi aldım. Tığdaki ilmekten geçirdim. İki, üç. Son olarak sık iğnenin tepe kısmına batıyorum. İlmeğimi aldım. Gülümü yuvarladım. Bakıyorum tam bu kısım denk geliyor. Battığımız yerler de gördüğünüz gibi bu zincirlerin yuvaları. Şöyle bu kısma batıyorum. Yine ilk ilmekten kaydırma yöntemiyle geçirdim ve tamamladım. Şimdi şöyle ipimizi biraz uzun tutuyoruz. Hemen buranın karşısından iç taraftan tığımı geçirdim. İlmeğimi alıyorum. Şöyle tığdan ipimi aldım ve ipi iç tarafa geçirdim. Sonrasında alt kısımdan bunu aşağıya alıyorum. Burada bir düğümleme yapıyoruz. Yaptık. Şimdi burada da bir boşluk görünmemesi için son işlemimiz. Yine aynı yerden tığımı geçiriyorum bu sık iğne yaptığımız kısımdan ve buranın tam karşısı olacak şekilde bu kısma batıyorum. Şöyle bakın. Bu kısma battım. Uzun olan ipliğimle şöyle bir ilmek aldım ve buraya sıkıladım. Zincir çektim. Tekrar bu ipliğimle bir tane daha düğümledim. Kalan ipliklerimin ikisini de şöyle tam orta kısımdan alt kısma geçtim. İplerimi aldım ve yukarı çıktım. Fazla olan ipliklerimi kestim. Bakın çok güzel görünüyor. Şimdi tüm yaprakların üzerine bu şekilde güllerimizi çalışalım. Gülleri tamamladım. Bu güzel modelimiz tamamlanmış oldu. Ne kadar hoş bir model elde ettik. Çok severek ördüğüm bir model oldu. Umarım siz de aynı şekilde zevkle örmüşsünüzdür. Vakit ayırıp benimle birlikte bu modeli deneyip ördüğünüz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videomda yine buna benzer farklı bir model anlatacağım. Kanalıma abone olup bildirim zilini açarak videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Şöyle bir katlayalım. Buketimizi oluşturalım. Ve bu şekilde sizlere veda edeyim. Bir sonraki videomda görüşene dek sevgiyle kalın.